Dicle Nehri. Tevrat'ta Digriz, İncil'de Tigriz, Kur'an'da Dicle. İlk evlerin yapıldığı, ilk yerleşik tarımın başladığı, ilk kentlerin kurulduğu topraklara can veren nehir. Yeryüzünün 4 milyar yıllık oluşumunun 3 milyar yılına tanıklık eden nehir. Yaklaşık 1900 kilometrelik yolculuğunda 523 kilometresini Türkiye sınırlarından geçen, tarih boyunca en büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan nehir. Geçmişten günümüze suyu kullanmayı bilen toplumlar, ekonomik gücünü ve medeniyetlerini geliştirmiştir. İnsanlar nehirler üzerinde ulaşımını sağlamış, önüne setler kurmuş, suyu değerlendirmiş ve sonra yine akışına bırakmıştır. Günümüzde su artık sadece kullanma ve sulama ihtiyacı için kullanılmıyor. Su aynı zamanda enerji demek. Dicle Nehri'nin sularından ne kadar enerji elde edilebilir? Günümüzden 900 yıl önce Dicle topraklarında yaşayan Sibernetik'in babası, hidromekanik dehası El-Cezeri, döneminin ihtiyaçları için Dicle'nin sularını kullanarak makineler tasarlamıştır. Bugün aynı toprakların mühendisleri tıpkı El-Cezeri gibi Dicle'nin gücünü günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünyanın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından en büyük barajını gerçekleştiriyorlar. Barajımız devasa bir yapıda. Sebebi şu, sonuçta Dicle Nehri'nin akımları çok düzenli değil. Yani yazın 50 metreküp saniyeye düşüyor, kışın 3000 metreküp saniyeye çıkıyor. Şimdi bu arada çok bir uçurum var. Şimdi o zaman ne yapıyor? Çok basit bir şekilde düşünürsek, kışın ve ilkbaharda gelen o büyük akımlar depo edilecek, yazın da kullanılacak. Çok basit bir mantıkla. Suyun varlığı ve suyun devamlılığı önemli. Enerji projelerinde tabii ki de önemli olan su ve suyun depolanması. Biz burada mesela 10,5 milyar depolamamız var. Proje ilk olarak 1936 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından düşünülürken Dicle üzerinde değişik noktalarda rasatlar yapılmış. Barajlar yapılırken en önemli şey kaynağın güvenilir olmasıdır. Kaynak güvenilir değilse bizim yaptığımız tesisin bir anlamı olmaz. Yani bir gün var, bir gün yok olan bir şeye güvenip de bir tesis yapamazsın. Onun için uzun yıllar bu rasatlar devam etmiş. Şu karşıdaki tepeden yapıldığı, şuradan yapıldığı buralardan hep her 500-600 metre arasındaki bazı noktalardan etüt yapılıyordu. Biz o zaman merak ederdik. Acaba bu ne olacak, neyin nesidir? O zaman dediler Alısu Barajı yapılacak diye. 1969'larda falan 10-11 tane baraj aksiyeri araştırılmıştı. Buna bakıldığı zaman da temel zemini olarak hem geçirimsizlik hem de sağlamlık yönünden bence en iyi olan şu anki inşaat halinde olan yerine karar verilmiş. 1971 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi fizibilite raporu hazırlamış bu rasatlara bağlı olarak. Bütün o çalışmaların sonunda hem topografi olarak hem jeolojik şartlar olarak hem de su potansiyelini burada tutulabilecek en iyi nokta olarak Ilısu projesinin şu anda bulunduğumuz yerde barajın da bu noktada gerçekleşmesi düşünülmüş. Barajın yeri Mardin ve Şırnak illeri arasında sınırı belirleyen Dicle Nehri üzerinde Şırnak iline bağlı Güçlükonak ilçesinin 13 kilometre kuzeybatısında, Mardin iline bağlı Dargeçit ilçesinin 15 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 45 kilometre mesafede olan bugün bulunduğu nokta olarak belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgemizin Sarp coğrafyası,
projenin uygulanmasını her açıdan zorlaştırmıştır. Tam bilemiyordu ama bize diyorlardı buralar hepsi su altında kalacak. Buralar deniz olacak. Ama biz inanmıyorduk. Acaba devletin böyle bir gücü var mı bu suyun önünü kapatmak? Böyle bir inanmıyordu daha doğrusu. O yıldan sonra bu proje devletimizin tabii ki kaynakları sebebiyle uzun süre askıda kalmış. İşte 2008 yılında bu inşaat tekrar Sayın Bakanımızın da büyük destekleriyle faaliyete geçti. Ama baktık oluyor demektir. Devletin gücü çoktu, istediğini yapıyor. Ilısu Barajı ve HES projesi sadece bir inşaat projesi değil. 318,5 kilometre karelik göl alanı ile Dicle'nin geçtiği Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsamaktadır. Bu proje aynı zamanda bölgenin arkeolojik ve kültürel faaliyetlerini, yeniden yerleşimini, altyapı ihtiyaçlarının tamamlanmasını ve kamulaştırmaları içermektedir. Barajımızda bir ilçe, 5 tane il ile bağlı, bir ilçe merkezi, Hasankeyf ilçe merkezi ve 108 tane yerleşim birimi etkilenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2008 yılında böylesi kapsamlı bir proje için projenin yapımıyla sınırlı olmak üzere 16. Bölge Müdürlüğü'nü kurmuştur. Bir yandan inşaat çalışmaları başlarken diğer yandan bölgenin altyapı çalışmaları, kamulaştırmalar, yeniden yerleşim çalışmaları, arkeolojik kazılar devam etmekteydi. 2007 Kasım sonu itibaren ben bu şantiyede görev yapmaya başladım. Yani buraya ilk gelen inşaat mühendisi olarak görev yapmaya başladım ben. Geldiğimde burası çok mahrum bir yerdi. Yani milattan sonrası zaten ulaşım sorunu vardı. Yol saati kaplamalı, çok bozuk bir yoldu. Kamulaştırma belki askeriyenin Akıncı Birliği gibi. Şantiye kurulmadan ilk önce kamulaşma işlemlerine başlanır. Rezervuarda da ilk kamulaşma işlemine Ilısu Köyü'nden başladık. Birinci aşama inşaat alanı, gövdenin oturtulacağı alanlar, malzeme ocakları, ana ulaşım yolları, özel güvenlik tesisleri ve yolları ve malzeme ocakları öncelikli olarak kamulaşmaya tabi tutulur. Kazı alanları da tabii öncelikli olarak kamulaşmaya tabi tutulur. Daha sonra alt kotlardan üst kotlara doğru rezervuardaki bütün yerleşim birimleri kamulaştırmaya tabi tutulur. Sıkıntımız vardı. Malzeme dışarıdan getiremiyorsun, tır gelemiyor, yol bozuk. Midyat, dar geçit, güçlü konak yaklaşık 52 kilometrelik yolun inşaatına başladık. Yol inşaatını yaptık. Yol inşaatı tamamlandı, trafiğe açıldı. Ulaşım sorunu çözüldü. Ulaşımda önemli bir başka sorunsa Dicle'nin iki şehri birbirinden ayırmasıydı. Dicle Nehri, biliyorsun nehrin bu tarafı Şırnak tarafı, diğer tarafı Mardin tarafı oluyor. Karşılıklı köyler birbirine gidip gelemiyordu. İnsanlar birbirine gidip gelemiyorlardı. Nehrin üzerinde sağ sahilden bu tarafa geçişini sağlan yapıyorlardı. Yani iç lastik, araçların iç lastiğini düştü. Üstüne tahtalar, tahta küreklerle sağlan geçiliyordu. Baraj alanı tam iki şehrin geçiş noktasındaydı ve inşaat bir an önce başlamalıydı. Ulaşım için öncelikle 3 metre çapında, 8 metre uzunluğunda çelik borular yan yana dizilerek geçici bir köprü yapıldı. Bir yandan bu köprüyü kullanan iş makineleriyle inşaatlar devam ederken, diğer yandan iki kenar 4 orta ayaktan oluşan kalıcı mansap köprüsü yapıldı. Ancak bölgede can alıcı bir başka problem daha vardı. Güvenlik sorunu vardı. Bizlerin buraya insanların gelip çalışabilmesi için insanın kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Önce oradan başladık biz. O zaman tabii güvenlik problemlerimiz de vardı. Valiliğin de bir resmi yazısı vardı. Güvenlik almadan kamulaşma işlemlerini, arazi çalışmalarını yapmayın diye. İlk kamulaşma işlemlerine 2008 Kasım ayında başladık. Baraj sahasının etrafında, yani çember olarak düşünün etrafında 12 adet korugan yaptık. 5 tane de karakol yaptık, büyük karakol. Bu karakolların ulaşım yollarını yaptık. Baraj alanının içinde ise köyler vardı. Köylerin içme suları yoktu o dönemde. Baraj inşaatıyla birlikte hem yerleşkenin, firmanın ve idarenin, çalışanların içme suyu hem de köylerimizin, işte Karabayır'dır, Ilısu'dur, Temelli'dir, Yoncalı'dır gibi köylerimizin içme suyu da temin edilmiştir. Köylerin altyapı sorunları giderildi, yolları yapıldı, su sağlandı. Bunları yaparken de kendimiz için de yavaş yavaş şantiyenin sahasının içerisinde şantiyenin yerleşkesine başladık. Bu lojman, işçiler için yemekhanedir, yatakhanedir. Mahrum bir yer olduğu için insanların burada bir sosyal aktivitenin de olması gerekiyor bu yanında. Bunun yanında ne yaptık?
Halı saha yaptık, voleybol sahası yaptık, basketbol sahası yaptık, yüzme havuzları yaptık, sosyal tesisler yaptık. Artık biz yavaş yavaş şantiyenin içine yerleşmeye, dışarıdan ilave personel getirmeye başladık. Aynı zamanda baraj alanının kuyruk suyu kısmında kalan Ilısu Köyü yeni yerleşimi hazırlanarak taşındı. Köylülerin isteği doğrultusunda yapılan konutlarda yaşam başlarken köyün mezarlığı taşındı. Artık inşaat başlayabilirdi. Bu barajın inşası böyle lafla kolay anlatılıyor ama bunun arkasında cidden binlerce insan çalışıyor. Gerçekten burada çok kişinin emeği var. Hem yöneticilerimizin hem çalışan arkadaşlarımızın hem işçi arkadaşlarımızın gerçekten çok büyük işler yapılmış. 10.000'in üzerinde kişinin emeği var burada. Bunların tek tek nasıl ekonomik yaparız, nasıl güzel yaparız, nasıl sağlam yaparız. Ekonomik, sağlam, güzel, kaliteli yapma hedefiyle çalışan binlerce insanın aynı anda birçok noktada birden devam eden işlerin doğru yürütebilmesi için tek koşulu vardı. Kurulma amacı zaten yerinde kontrollüğü sağlamaktı. O nedenle bunun gecesi, gündüzü, imalatın ilk başlangıcı, devamı ve bitimi süresince devamlı kontrol. Yoksa işte ilk başlarda siz işte yapın, ben sonda gelip kontrol edeceğim diye yok. Her aşamasında kontrol. Sadece enerji üretimi açısından Türkiye ekonomisine yılda 412 milyon dolar fayda sağlayacak olan proje için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Şimdi sıra Dicle'den elde edilecek enerji için suya yön vermekteydi. Baraj şantiyelerinde biliyorsunuz öncelikle amaç nehri derive etmektir. Nehri derive demek nehrin yönünü çevirmektir ki nehrin gövdesini burada gördüğünüz şu gövdeyi yapabilirsiniz. Biz 2010 yılında buraya geldiğimizde işte ortada hiçbir şey yoktu. Nehir normal kendi yatağında akıp gidiyordu. Karşımızda gördüğümüz bu 3 tane derivasyon tüneli ile başladı. Tabii bir de bunun Mansap tarafında diğer ağızları var. Derivasyon tünelleri barajın inşası aşamasında oluşabilecek su birikmesini önlemek amacıyla dere yatağını değiştirmek için kullanılan bir sistemdir. 3 tüp halinde bu baraj için dizayn edilmiştir. Barajımızın sol sahilinde bulunmakta. DT1, DT2 ve DT3 olarak isimlendirmekteyiz. Bunların hepsi birer kilometrelik tünellerdir. Gövde inşaatının başlayabilmesi için birer kilometrelik 3 adet tünelin bir an önce yapılıp bitirilmesi gerekiyordu. Biz bunun kazısına başladığımız zaman iki aynadan, bir girişten bir de çıkıştan kazıya başladık. Bu patlatmasız kazıdır, kırıcıyla yapılan bir kazıdır. Böyle olunca süre uzuyor. Mühendisler süreyi kısaltabilmek için ulaşım tüneli açtılar. İlk başta bir derivasyon tünelinin menba tarafından bir de mansat tarafından bir yüz olmak üzere toplamda 2 aynada 2 yüzde çalışma yapabiliyorduk. Bu ulaşım galerisini açarak yani tünelleri ortadan ikiye böldüğümüzü farz edin. Hem başta hem sonda olan 2 yüzü 400'e çıkardık ve böylece 4 tane aynada aynı anda çalışma imkanı bulduk. İşin tamamlanma sürecini yarı yarıya kısaltmış olduk. Barajın sol sahilinde toplam 10.800 metreküp saniye deşarj kapasitesine sahip, beton kapladıktan sonra 12 metre çapında olan tünellerin kazı ve betonarme imalatları 2012 yılında tamamlandı. Baraj inşaatı sürdüğü sürece Dicle yoluna artık bu tünellerden devam edecekti. Baraj ilk dizayn edildiği zaman derivasyon tünelleri suyun deşarj edilebilmesi amacıyla yapılıyor. Akabinde bunlardan DT1 ve DT3 olarak isimlendirildiğimiz 2 tünel işlevini yerine getirdikten sonra su tutmaya başladığımız andan itibaren kapatılacaktır. DT2 tüneli ise baraj su tutmaya başladıktan sonra yeni bir işlev için hazırlanıyordu. ...2010 yılında başlayan derivasyon tüneli inşaatı 2012 yılında bitmişti. 2015 yılında inşaatın hız kazanmasıyla beraber dip savağa çevrilme yani DT2'nin dip savağa çevrilme işlemi başladı. Başladığı anda şu anda da gördüğünüz gibi 2 tüp faal durumda. Şu anda barajın su biriktirmesini istemiyoruz çünkü hala inşaat devam etmekte. Su tutma sürecine derivasyon tünellerini kapatarak başlıyoruz.
Derivasyon tünellerinin kapatılmasıyla beraber su yükselmeye başlıyor. Derivasyon tünelinden yaklaşık 26-27 metre yükseklikte dip savağımız var. Artık bundan sonra su derivasyon tünelinden geçmeyecek. Yani tamamen orayı kapatıyoruz. Betonunu atıyoruz, tıkaç betonunu, enjeksiyonunu yapıyoruz ve derivasyon tünelleri artık işlevini tamamlamış oluyoruz. Baraj inşaatı bitinceye kadar can suyu verecek olan DT2, baraj inşaatı tamamlandığında dip savak işlevi kazanacak. Barajımızın emniyet sübabı gibi diyeyim. Öyle düşünülür, öyle tasarlanır dip savaklar. Herhangi bir taşkın geldiğinde bizim dolu savak imalatımız var. Suyun fazlası dolu savaklardan tahliye edilir. Fakat yani öyle bir heyecan geldiğini düşünün. Dolu savaklar yetişmeyince de barajın en dibinde olan dip savaktan da bu suyu tahliye etmek durumunda kalabiliriz. Yani dediğim gibi emniyet sübabımızdır bizim. Baraj alanının en düşük kotunda yer alan 3 tünelden dip savak için mühendisler diğer 2 tünelden farklı olarak ayrı bir çalışma daha sürdürüyorlardı. Tünelin hemen giriş kısmında çan ağzı yapı bulunmaktaydı. Çan ağzı yapımızdan itibaren yine aynı ölçüde 4.20'ye 2.65 olacak şekilde 2 adet tünelimiz var. Bu tünellerin yaklaşık uzunluğu 22 metre civarında. Bu 22 metre geçildikten sonra yaklaşık yine 5 metre civarında vana bloğumuz var. Vana bloğumuzda toplamda 4 adet vana var. Bunların önde duranları bakım vanaları, arkada duranları ise servis vanaları. Ayrıca 2'şer adet bakım ve servis kapakları olmak üzere 4 adet kapak bulunuyor. Barajın su tutmaya başlaması, vana bloğunun üst tarafında bulunan hidrolik silindirler sayesinde yüksek basınca dayanıklı, akış yönüne göre sağda ve solda yer alan 2 adet kayar kapağın kapatılmasıyla sağlanacak. Vana bloğumuzdan sonra ise mansap çelik kaplamamız var. Mansap çelik kaplamamız yaklaşık 50 metre civarında. Yarım ay şeklinde, çapı 10 metre. Menba ve mansap çelik kaplamalarının imalatı 522 ton çelik malzeme kullanılarak şantiye alanı içerisinde oluşturulan fabrika sahasında yapıldı. Peki bu çelik kaplamalar ne sağlayacak? Buranın varlığı tüneli korumak için bizim vanamızdan çıkan, düşük kesitten çıkan yüksek hızlı su direkt tünel betonuna çarpmasın diye yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir çelik kaplama yapıyoruz ki betonu koruyalım. Su önce çeliğe çarpsın, yavaşlasın. Ondan sonra tünelimizin içine doğru akmaya devam etsin. DT1 ve DT3'ün tıkaçlanmasından sonra bir süre derivasyon amaçlı kullanılacak olan dip savak, Dicle'den gelecek olan atıklardan nasıl korunacak? Dipte bir ızgara yapımız var en uç kısımda. Yani derivasyon tüneli 2'nin giriş kısmında. Orada su bir miktar süzülecek. Büyük partiküller ayrılacak ve normal temiz bir su bu bölgeye gelecek. Bütün bunlar aslında hiç istenmeyen durumların ortaya çıkması halinde çalıştırılacak. Nehrin yönü değiştirilirken diğer yandan şantiye sahası içerisinde başka çalışmalar da devam ediyordu. Nehir aslında hemen hemen bu tünellere yakın dereden akıyordu. Sağ sahilde daha yüksek bölgede biz barajın kazısına başlamıştık zaten. Bir yandan nehir derivasyonu hazırlıkları yaparken bir yandan da sağ sahilde kazı ve dolgu işlerine başlamıştık barajın. Baraj gövdesinin yapılabilmesi için gövdeyi koruyacak olan bir başka yapıya daha ihtiyaç vardı. Biz bu derivasyon tünellerimizin kazısını yaptık. Kaplamaları, beton kaplamaları bitti. Bu suyu çevirmek için gövdenin menba tarafından bir menba batardomuz vardı. Menba batardomuzu yaptık. Menba batardosu aslında küçük bir baraj. Yani bizim ana gövdeyi inşa etmek için suyu direne ettikten sonra tünellerden ana gövdeye zarar vermesine engellemek için yaptığımız küçük bir baraj. Ve buradaki Ilısu Barajı'ndaki farkı birçok barajdan bizim menba batardomuzun daha büyük olması. Yani düşünün 1.081.263 metreküp dolgu var. Merkezi kil çekirdekli, kaya dolgu tipinde menba batardosu 686,20 metre uzunluğa sahip ve 8 metre kret genişliğinde. İnşaat süresince menbadan gelebilecek olan taşkınlardan gövdeyi koruyan bir yapı olarak inşa edildi.
Ayrıca mansap tarafında da derivasyon tünelinden gelen sudan gövdeyi koruyacak olan bir mansap batardosu yapıldı. Bir tanesi menbaadan gelebilecek taşkın durumunda gövdenin zarar olmaması için, diğeri de mansaptan gelebilecek taşkın durumunda gövdenin etkilenmemesi için. Gövde inşaatının yapılması için tabii önce sıyırma kazıları dediğimiz gövdenin altının, gövdenin oturacağı zeminin, gevşek zeminler bir kere temizlenmiş komple. Akabinde dolgular başlamış. Gövde dolgusu olarak Türkiye'de ikinci büyük baraj, Atatürk Barajı'ndan sonra. Azametli bir barajımız var yani özetle. Kaya dolgu tipinde ön yüzü beton kaplı barajımız. Bu çerçevede de dünyada birinci. Yani ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlarda bu büyüklükte, bu kret uzunluğunda, kret uzunluğumuz 1775 metre, bu uzunlukta bir baraj daha yok. Gövde dolgusu olarak Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Barajı'nda toplam 23.537.342 metreküp dolgu kullanıldı. Bu 23 milyon metreküp dolguyu sonuçta ekonomik olması için barajın sağında solunda yakın çevresindeki bir kayaçtan bulacaksınız. Bunun için 3-4 tane alternatif vardı. Birisi bizim kazılarımızdan, ya buradaki ana kaya manlı kireç taşıdır. Kazılarımızda da o malzeme çıkıyor. Hangi kazılarımız? İşte Dolu Savak, Santral, beton baraj kazılarından o malzeme çıkıyor. Bir de yakınımızda hemen barajın mansabında kireç taşı var. Bir de bazalt var. Bazalt ocağımız da arka tarafta görünüyordu buradan. Bu üç malzemeden deneme dolguları yaptık. Deneme dolgularını neden yaptık? Ön yüzü beton barajlarda dolgunun geçirimli olması lazım. Yani içinde suyu tutan malzeme olmaması lazım. Bu barajın stabilitesi için gerekli. Bir de gradasyonunun iyi olması lazım. Bizim gradasyon, yani kaya dolgu yaparken değişik ebatta tane çaplarındaki kayaları bir araya getireceksiniz ki sıkıştıracaksınız ki oturması az olsun. Dolgunun oturması az olsun. Bunun için kireç taşı, manlı kireç taşı ve bazalttan biz deneme dolguları yaptık. Ve bu deneme dolgularında her malzemenin geçirimliliğini ölçtük. Ve bir de düşey oturmalarını ölçtük. Buna göre en uygun malzeme, zaten ekonomik olan da en uygun malzeme, baraj kazılarından çıkan manlı kireç taşı çıktı ve kazıya da onunla başladık. Sıyırma kazıları başlamıştı. Alan büyük olduğu için çok sayıda pompa ile içerideki suyun tahliyesi sağlandı. Alan kuruya alındı. Sıyırma kazıları gerçekleşti ve ana kayaya ulaşıldı. Ilısu Barajı'nın kayası, temel manlı kireç taşı çok iyi bir kaya. Yani biz o açıdan çok şanslıyız mühendis olarak. Neden? Çok iyi bir kaya ile karşılaştık. Ana kayaya ulaşılmıştı. Baraj gövde dolguları başladı. Şuradan kesit aldığınızda diyelim, yani şuradan keserseniz barajı menba mansap yönünden değişik zonları var bunların. Ön yüz kaplamasının altında bordür betonu dediğimiz bir beton var. Bu çok zayıf bir beton. Sırf ön yüzü betonu daha rahat yapılsın diye. Onun arkasında 2B dediğimiz bir zon var. O da yine malzeme bazalt ocağında kırılarak bir gradasyon sağlanarak yapılan malzeme. Onun arkasında manlı kireç taşı dediğimiz ta barajın eksenine kadar olan bir malzeme. Eksenin de bir miktarı geçiyor. Ondan sonra da bazalt dolgumuz var. Yani bazalt daha seyrek olabilir. Daha, yani gradasyonu çok iyi olmasa da olur. Zaten ön yüzü beton barajlarda yük genelde değil, her zaman barajın ekseninden menba tarafına geliyor. Mansap tarafına sudan gelen çok bir yük yok. Yükü taşıyacak olan ön yüz nasıl güçlendirilecekti? Ön yüzü beton barajlarda yani plint dediğim topuk plağı yapıyorsunuz. Topuk plağı ön yüzü betonunu bağladığınız çevresel derz olan en kritik yer. Topuk plağında 30 metre bakır su tutucu yerleştirdik çevresel derz boyunca. Bu şimdiye kadar barajlarda kullanılan en çok 8 metre, 15 metreydi. Burada ilk defa 30 metreyi bakır su tutucu yerleştirdik. Sıyırma kazıları yapıldı. Gövdenin oturacağı alanın menbaasında bir topuk plağı inşa ediliyor. Bu topuk plağı üzerinde
daha evvelinde deneme enjeksiyonları esnasında test panellerinde bu zeminin nasıl bir davranış sergileyeceği araştırılır. Burada germa formasyonu üzerinde bu barajı inşa ettik. Zeminimiz oldukça sağlam bir zemin. Burada 3'er metre aralıklarla yaklaşık 70 metre derinliğe kadar delikler açtık. Bizim burada zeminimiz çok iyi olduğu için diğer birçok barajda görülen ciddi enjeksiyon alışlarına hiç rastlanmadı. Bu çalışmamızı projeli kuyularımıza tamamladıktan sonra yüksek alış yapan kuyularımızın sağına veya soluna girecek şekilde ilave çalışmalar yaptık. Bunun haricinde konsolidasyon enjeksiyonlarımız var. Örneğin beton ağırlık baraj bölgesinde çok ciddi bir yapı yükü olduğu için temelinde konsolidasyon enjeksiyonları yapıldı. Belli bir derinliğe kadar zemin komple sağlamlaştırıldı ki o yükü taşıyabilsin diye. Gövde dolgusu tamamlanmıştı. Şimdi sıra beton barajın gövde betonlarının inşa edilmesindeydi. Ön yüz betonundan önce bordür tabakamız var. Bordür tabakası ön yüz betonunu inşa ederken düzgün bir yüzey elde etmek için yapılan bir imalat. Bu bordürden sonra biz bütüm sürdük. Bütümden sonra ön yüz betonunun donatısını yerleştiriyoruz ve finisher kalıp aşağıdan itibaren başlayıp yukarı doğru gelmekte. Bu gece gündüz 24 saat devam eden bir uygulamadır. Özellikle 3 tane finisherle çalıştık. Betona ilk başladığınız zaman en uzun anınızın 214 metre ve saatteki ilerlemenizin de saatte yaklaşık ortalama 70 santimetre olduğunuzu düşündüğünüz zaman bir 12-13 günlük bir sürede komple 24 saat boyunca yani 300 saat boyunca aynı kalitede betonu göndermeniz. Aşağıdan itibaren finisher yukarı doğru gelmekte. Yukarıda da oluklar vasıtasıyla beton aşağı indirilmekte. Gövdenin yapıldığı alanda değişen topografyanın ani değişimlerinde gövdenin sağlamlığı nasıl sağlanacaktı? Topografya ani değişiyor. Dolayısıyla o ani değişimlerin yer olan yerlerde de betondaki biz beton alunlarının olduğu, her 15 metrede bir yapılan beton alunlarının olduğu yerde genleşme derzleri bırakıyoruz. Genleşme derzlerimizde uçucu kullandık. Bizim burada 4 anomuz 7,5 metre, diğer bütün anolar 15 metre idi. Temelden gövde yüksekliği 135 metre olan baraj gövdesi 1775 metre boyunca 9,2 metre genişliğinde bir krete sahip. Menba tarafındaki parapet 120 anodan, mansap tarafında ise toplam 123 anodan oluşmakta. İki parapet arasındaki yolun zemini 20 santimetre yüksekliğinde temel tabakaya sahip. Temel tabaka üzerine 20 santimetrelik yol asfalt tabakası inşaatı yapıldı. Gövde artık Dicle'nin yüküne hazırdı. Ancak değişen iklim koşulları ve yağışlarda gövdeye fazla yük binebilirdi. İşte bu yükü hafifletecek olan beton barajdı. Beton baraj kazıları gövde kazıları ile birlikte başlamıştı. Beton barajın amacı neydi? Baraj gölünden kaynaklanan yanal su yükünü kendi ağırlığıyla temele aktarmaktır. Amacı budur. Toplam 28 anodan oluşmaktadır. Beton baraj içerisinde 3 adet galerimiz bulunmaktadır. Bunlar drenaj galerisi, kablo galerisi ve kontrol galerisidir. Drenaj galerisi, beton yüzeyinden ve temelden sızan suları drene etmek amacıyla inşa edildi. Beton baraj, bir nolu bloktan başlayıp geçiş yapısının sonuna kadar devam ediyor. Kablo galerisi ise ana kontrol binasından gelen enerji kabloları kablo galerisi yoluyla şalt sahasına gitmekte, aktarılmaktadır. Bir başka galeri olan kontrol galerisi ise baraj su tuttuktan sonra baraj içerisinde olan deformasyonları ölçme ve izleme amaçlı yapılıyor. Sağ sahilde beton baraj üzerinde bulunan karşıdan alışlı, kontrollü tipte dolu savak kazılarına 2010 yılında başlandı. 2013 yılında beton imalatlarına geçildi. Dolu savağın barajdaki görevi neydi? Dolu savak kapasitemiz yaklaşık olarak 17.000 metreküp saniyeyi geçirebilecek kapasitede. Dolu savağın maksadı nedir? Kontrol edilemeyen bir su gelirse baraj doluyken bunun baraja zarar vermeden mansaplanmasını sağlamak. Bütün maksadı bu. Dolu savak bizim
Aşağıda apron yapısından, hatta itfaiye havuzundan, kuyruk suyundan başlayıp kuyruk suyu, itfaiye havuzu, apron yapısı, şatma eşiği, şut kanalı, eşik yapısından oluşmaktadır. Dolu savak yapısının menbaasında ilk nokta eşik yapısı. Eşik yapısı üzerinde toplam 6 adet kapağımız mevcuttur. Radyal kapak. Bu radyal kapağın her biri 5 parçadan oluşmaktadır. Amacı rezervuar seviyesini düşürmek, taşkın kontrolü için fazlalık suyun deşarjı için kullanılır. 2 adet de Batado kapağımız var. Batado kapaklarının amacı ise radyal kapakların bakım, onarım, tamiri amacıyla konulup dikey olan bu kapaklar 2 takımdır ve bunlar da kret üzerinde yuvalara konmuştur. 9 adet yuva buradaki Batado kapaklarının konulması için toplam 18 tanesini barındırır. Bir de 10. olan yuva ise yakalama kirişini barındırır. Her biri 5 parçadan oluşan 6 adet radyal kapak suyun deşarjını sağlayacak. Peki radyal kapaklar nasıl çalışacak? 2 kol aşağıda, 2 kol da üstte olmak üzere tutulmuştur. Aşağıdaki kollar 1. parçaya, üstteki kollar ise 4. parçaya monte edilmiştir. Bunların hareketini sağlayan muylüye bağlı hidrolik silindirdir. Sağda ve solda olmak üzere 2 adet hidrolik silindir sayesinde bunların hareketi sağlanmaktadır. En alt 509 kotundan 526 kotuna kadar 17 metrelik bir yüksekliği hareketini sağlamaktadır bu hidrolik silindirler ve onun sayesinde suyun boşaltımı sağlanmaktadır. En alttan yukarıya doğru toplam 55 derecelik bir açı yapmak suretiyle açılacak olan radyal kapaklar açıldıktan sonra su şut kanalına ulaşacak. Şut kanalı suyun çarpmasıyla darbelere ve aşınmalara maruz kalabilir. Bunun için 2 çözüm üretildi. Şut kanalımızda 5 tane havalandırma bacağımız mevcut olup bunlar da kavitasyonu engellemek amacıyla şut kanalındaki su akımı sırasında havaları emip şu kanal boyunca havayı vererek orada oluşması muhtemel kavitasyonu engellemek amacıyla yapılmış, projelendirilmiş bir yapıdır. Bir diğer çözüm yöntemi ise şut kanalında yüksek akım hızlarına maruz olan şut kanalında şut kanalı betonu silikalı katkılı yapıldı. %5 oranında betona katıldı. Amaç betonun mukavemetini artırmak ve de betonu kavitasyondan korumak. Ilısu Barajı'nda bir başka ilk de endüstriyel yapılar ve havaalanlarında kullanılan silika katkılı betonla şut kanalı imalatının yapılmasıydı. Şut kanalından şutlanan su sıçratma eşiğine varır. Sıçratma eşiği üzerinde reflektörler ve saptırıcılar bulunmakta. Mansaba bırakılan su jeti saptırıcılar vasıtasıyla önce havada birbirlerine çarpacak, enerjisinin bir bölümünü mansaptaki enerji kırıcı havuza düşmeden kaybetmesi sağlanacak. Yani suyu kontrollü bir şekilde apron yapısına aktarmaktır, yağmur damlası şeklinde. Apron yapısına ulaşan suyun hızı iyice azalarak düşük kanalına, oradan da çıkış kanalı ile nehre karışacaktır. Bu barajımızın tek amacı var, enerji üretmek. Yani birinci asıl amacı. Bu enerjinin üretilmesi için gerekli olan veya enerjinin o hidrolik enerjiyi alabilmemiz için gerekli olan su alma yapısının kazıları ve beton imalatları şu an itibariyle bitirilmiş durumda. Barajın inşaat faaliyetiyle birlikte elektromekanik dediğimiz yani türbinlerin yapılması kısmı da paralelinde devam ediyor. Şimdi genelde şöyle olur. İnşaat kısmı biter, sonra elektromekanik kısmı işin içine girer. Yani barajdan sonra bir süreç daha yaşanır. Ama burada Allah'a şükür paralel gittiği için ve süreç hemen hemen ikisi beraber tamamlanacak. Yani böyle. Bütün bu yapıları tamamlayıp suyun önünü kestikten sonra suyu o çarkları çevirmek için barajı doldurmamız gerekiyor. Su alma yapımız var bizim. Sağ sahilde. Buradan da görünüyor hatta. Oradan enerji tünellerinde belli bir su kotumuz var tabii. Bu su bizim su yükümüz, su yükü diyoruz. Suyun enerji tünellerine giriş kotu yaklaşık 470'li kotlar. Barajımız şu anda Dicle Nehri'nde 400'lü kotlardayız. Yani biz 70 metre üstten suyu alacağız enerji tünelleri için. Bu da tabii enerjinin hızı için bize lazım. Su alma yapısından enerji tünelleri vasıtasıyla 3 tünelle 6 tane üniteye su verilecek. Tabii bu 3 tünel ikişer ayrılarak 6 tane üniteye girecek.
Su tünellere su alma yapısından girecek. Su alma yapısı suyun sirkülasyona uğramadan sabit bir hızla dengeli bir şekilde tünelin içerisinden santral binasına ulaşımını sağlamaktadır. Su alma yapısı barajın çalışılması en zor alanlarından biri. 45 derecelik bir eğimle çalışıyoruz. Yani yükseklik farkı, çalışma alanı riskli, yer olarak, mekan olarak çok zor şartlar altında çalışılan bir yerdir. 45 derecelik bir eğimde suyun enerji tünellerine ulaşmasını sağlayacak olan kapak yuvaları ve kapaklar yer almakta. 8 metreye 14 metre büyüklüğünde 150 ton ağırlığında olan kapaklar ihtiyaç halinde kapatıldığında sızdırmazlık nasıl sağlanacak? Kapak yuvasının dört tarafı sızdırmazlığı sağlayacak olan contanın basacağı paslanmaz çelik malzeme ile kaplandı. Peki içi boş olan tünellere su alınmaya başlandığında içi hava dolu tünelde su basıncı nasıl önlenecek? Üstte gördüğümüz iki delik enerji tünelinin havalandırma borusudur. Bu havalandırma borusu su doldurma aşamasında içerideki havanın boşaltılması, bir de su dolu kapak kapalıyken içerideki suyu boşaltırken içeriye hava alıp büzülmesini engelleme amacıyla tasarlanmıştır. Bunlar üste kadar devam etmektedir. Sağda solda iki tane, her biri 2'şer metrelik. Kapaklar açıldığında Dicle'den gelen atıklar içeride enerji üretecek olan çok hassas makinelere zarar vermeyecek mi? Kapaklarımızın bu üst kısmında 11 metre 7 eninde, 21 metre 9 genişliğinde dikdörtgen kesitli, 6.4 metre yüksekliğinde de yarım silindir şeklinde ızgara yapımız bulunmaktadır. Izgara yapısının her biri 17 santim aralıkta ızgaralı çubuklar bulunmakta. En büyük geçecek parça burada 17 santimdir. Su alma yapısından geçtikten sonra enerji üretmek için 450 metrelik yolculuğuna başlıyor. 450 metrelik tünelimizin yaklaşık 300 metrelik kısmı beton kaplamadan oluşuyor. Geri kalan santral binasına yakın olan kısımdaki 150 metrelik kısım ise çelik kaplamadan meydana geliyor. Bizim enerji tünellerinin geçtiği güzergahtan sondajlar açtık. Sondajlarda hidrolik çatlatma deneyi yaptık ve bu deneyler sonucunda kayamızın epey sağlam olduğuna karar vererek ortalama 450 metre, her biri 450 metre olan tünellerimizin santral binasına doğru olan kesimi hariç, 150 metresi hariç öbür kısımları beton kaplamayla geçebileceğimize karar verdik. Bu da hem ekonomi açısından hem de kalite açısından büyük bir fayda sağladı. Cebri boru dediğimiz, yani çelik kaplama dediğimiz kısım 9 metre çapında, saç kalınlığı ise, bu çelik kaplamamızın saç kalınlığı ise yaklaşık 35 milimetre kalınlığında. Tonlarca ağırlıktaki 20 ton, 30 ton, 50 ton ağırlığındaki devasa parçaları birbirine montajını gerçekleştiriyoruz ve bunları milimetrelik dolgu malzemeleriyle, elektrotlarla kaynatarak birbirine birleştiriyoruz. Her bir tünelde pantolon bölgesi dediğimiz çelik kaplamadan oluşan bir kısım mevcut. Burada su, yani tünel ikiye ayrılıyor. Ve 9 metrelik tünel çapımız her bir üniteye 5100 milimetre olacak şekilde küçülüyor ve bu şekilde ünitelere su girişi sağlanıyor. Kapaklar açıldı, su ızgaralardan geçip arındı, 300 metrelik beton kaplama tünelden geçti. 150 metrelik çelik kaplama tünele ulaştı. Yoluna devam etti, tünel pantolon yapıyla ikiye ayrıldı. Su artık elektrik enerjisi üretmeye hazır. Enerji tüneline dolan suyun önünde bir set daha var. Vanamız var, kelebek vana. 5100 çapında bir kelebek vanadan bahsediyoruz. Bu vanayı da önündeki ve arkasındaki, membasındaki ve mansabındaki basıncı eşitledikten sonra vanayı da açıyoruz ve su artık çarkla, türbinle iç içe kalmış oluyor. Su şimdi imalatı şantiye sahasında yapılan salyangoz yapıda. Salyangoz yapı 5100 mm çapla giren suyu 2200 mm çapına kadar düşürüyor. Böylece daha kontrol edilebilir ve akışı kolay bir su elde ediliyor. Salyangoz yapısından sonra en önemli türbin parçamız çark.
Çark bu gözenekli salyangoz yapısından gelen suyla beraber bir dönüş meydana geliyor. Ondan sonra kanatlarımızla, ayar kanatlarımızla girişini ayarlayarak çarka suyu çarptırıyoruz ve akışını sağlıyoruz. Bu esnada da suyun potansiyel enerjisini çarkı çevirerek hareket enerjisine çeviriyoruz. Su artık çarkı döndürdü. Peki işlevini gerçekleştiren su sistemden nasıl ayrılacak? Salyangoz yapısında su çarkı döndürdükten sonra salyangozun alt kısmında emme tüplerimiz mevcut. Emme tüpleri vasıtasıyla santral binasından dışarı çıkıyor ve kuyruk suyu dediğimiz kısımla nehir yatağına bu şekilde su veriliyor. Baraj maksimum kapasiteyle çalıştığında nehir yatağına saniyede 1200 metreküp su verilecek. Yılda 420 gigawatt saat enerji üretecek olan barajın toplam 6 ünitesindeki çarkların dönüşüyle hareket enerjisi sağlanacak. Çarkta aldığımız hareket enerjisini de jeneratörün rotorunu hareket ettiriyoruz. Rotor da statorla beraber elektriği üretiyor manyetik alan oluşturarak. Her ünitede 3'er adet bulunacak olan transformatörler sayesinde 13,8 kilovoltluk enerji 380 kilovolta dönüştürülerek 3 direk üzerinden şalt sahasına ulaşıyor. Bizim şalt sahamız özellikle bir şalt sahası. 2 kısımdan oluşuyor. 380 kilovoltluk kısım, bir de 154 kilovoltluk kısım. Yaklaşık olarak 75 dönümlük bir alan üzerine kuruluyor bu şalt sahası. Elektrik enerjisi 3 direk üzerinden şalt sahasına 380 kilovolt olarak geliyor ve 380 kilovolt üzerinden 3 tane çıkışımız mevcut. Yani Batman, Cizre ve Kızıltepe çıkışlarımız. 154 kilovoltluk kısımda ise Cizre ve Gercüş hattını besleyeceğiz. Bu projemiz yaklaşık 7,5 milyar TL civarında bitecek inşallah. Kamulaştırmalar dahil. Bizim getirimiz bu projede yaklaşık yılda 412 milyon dolar civarında. Genelde fizibilite raporları 50 yıl üzerine hesaplanır ama barajların ömrü bu barajda yaklaşık 100 yıl çalışacak. Ben ona söyleyeyim size. Yani o zaman ne olacak? 7 yıldan sonraki, hadi 10 yıl olsun, 90 yıl boyunca bu proje her sene 400 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti kasasına para getirecek. Burada yüklenici olsun, müşavir olsun, bölge halkı olsun, birlikte çalıştığımız DSİ'den arkadaşlarımız olsun. Herkesin ortak emeği sonucu çıkan müthiş bir yapı var. Her zaman söylediğimiz gibi Ilısu bir barajdan fazlası. Biz yapıncaya kadar da en iyisi bu. Barajlar hep refah getirmiştir. Buradaki insanlara da refah getirecektir. Sulamaları artacaktır. Çevredeki köylerde balıkçılık başlayacaktır. Buranın çehresi komple değişecek. Bir göl olacak, burası bir deniz olacak. Yani suyun olduğu her yerde de bereket var. İçinde balıkçılığı düşünün, turizmi düşünün. Yani her türlü şey olacak yani. Bura komple değişecek. Ilısu Barajı ve HES projesinde çalışan binlerce insanın ortak hedefi gelecek olan refah için barajı gerçekleştirmek oldu. Bugünün mühendisleri geleceğe bir iz bıraktılar. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bizim isimlerimiz anlatılmaz, şey yapılmaz ama bu baraj burada duruyor olacak. Bunu birileri gördüğü zaman bunu birileri yapmış diyecekler. O an akıllarından geçtiği an o gerçeğin bir parçası olmak yeter bize.